Meltem, hemen dün geceye dönelim. Aslında dün gece sıcak gelişmeler yaşandı. Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırıları sonucu çok sayıda İsrail askeri yaralandı. Askeri üsse yapılan İHA'lı saldırı sonucunda çok sayıda İsrail askeri yaralandı. Tabii o saldırının yankıları devam ediyor. Şimdi şu konuşuluyor Lübnan'da, başkent Beyrut sokaklarında. Acaba İsrail nasıl bir karşılık verecek? Başkent Beyrut'ta mı bir saldırı düzenleyecek? Dahiye bölgesini mi yine bombalayacak? Ne yapacak diye özellikle başkent Beyrut'ta bir tedirginlik hali hakim. Zaten bu uzun zamandır tedirginlik hali sürüyordu ama endişe ve kaygılar çok daha artmış durumda dün akşamdan bu yana. Şimdi 2 gündür aslında başkent Beyrut çok sakindi. Dronlar uçmuyordu, herhangi bir hava saldırısı yoktu. Başkent Beyrut'ta hem merkezde hem dahiye bölgesinde herhangi bir İsrail saldırısı olmadı. İHA'lar uçmadı. Yaklaşık 1 saat önce o sessizlik bozuldu. İHA'lar uçmaya başladı. Şu dakikalarda başkent Beyrut'ta merkezde 2 İHA keşif ve gözlem uçuşu yapıyor. İstihbarat topluyor, veri topluyor. Şu an alçak irtifa uçuş gerçekleştiriyorlar ve seslerini yakından duyuyoruz ve aynı zamanda az önce de görebildik o İHA'ları. Şimdi bulunduğum yer merkez, Beyrut merkez. Bakın çok yakından geliyor. Bu arada hattan düştüm, arkadaşlarım ararsa çok sevinirim. Şu an bu enkaz alanı Perşembe akşamı İsrail saldırısında yerle bir olan binaların enkazı. Bu saldırının intikamını aldık dedi aslında Hizbullah olduğu saldırıya gerekçe olarak. Şöyle söylendi, Hizbullah'tan gelen açıklama şuydu: dün akşam İsrail'e askeri üsse yapılan saldırıda şu söylendi: saldırı İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki El Nuveyri ve El Basta mahallelerine ve diğer bölgelere yönelik saldırılarına yanıttır. Direniş, İsrail düşmanını caydırmak için üzerine düşen görevi yapmaktan çekinmeyecek, Gazze'yi desteklemeye, Lübnan'ı ve Lübnan halkını savunmaya devam edecektir dedi. Yani dün Hizbullah'ın İsrail'e yapmış olduğu saldırı aslında hem El Nuveyri hem de El Basta mahallesine yapılan 2 saldırının intikamı şeklinde Hizbullah'tan yapılan açıklama. Aslında bir yandan Hizbullah'ın son zamanlarda yapmış olduğu, İsrail'e yönelik yapmış olduğu en büyük saldırıydı. Bir yandan şu konuşuluyordu hep: Hizbullah acaba güç mü kaybetti? Biliyorsunuz hala Hizbullah'ı yöneten bir isim yok. Yani bir lideri yok, bir genel sekreteri yok. Çok önemli üst düzey isimleri öldürdü İsrail. Dolayısıyla uzun zamandır Hizbullah'ın güç kaybettiği aslında bazı kaynaklarda konuşulurken, bu şekilde yorumlar yapılırken, Hizbullah aslında dün yapmış olduğu İsrail'e yönelik saldırıda adeta ben buradayım dedi. Bu şekilde Arap medyasında yorumlandı. Bunun da altını çizmiş olalım. Evet, El Basta mahallesinden görüntüler ekrana geliyor. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu görüntülüyor. Burada 3'ten fazla bina vardı ve bu binalar tamamen enkaza dönüştü. Yanan arabaları, enkaz altından çıkartılan arabaları görüyorsunuz bir yandan ve işte bu saldırının intikamını aldık dedi Hizbullah. Dünkü İsrail'in askeri üssüne yaptığı saldırıya gerekçe olarak. Şu an tam anlamıyla bir Gazze yandıran görüntü başkent Beyrut'ta El Basta mahallesinde. Şu an yukarıda 2 İHA uçuş gerçekleştiriyor. Keşif gözlem uçuşu yapıyorlar. Acaba bu İHA'ların uçması akşam hava karardıktan sonra veya kısa bir zaman sonra yeni bir saldırının habercisi mi? Çünkü bu İHA'lar ne zaman uçsa İsrail'in yeni bir saldırısı oluyor. Ya merkezde ya da Beyrut'un güneyi, Güney Banliyosu, Dahiye bölgesinde, Hizbullah'ın kalesinde bir saldırı gerçekleşiyor. Şu an için hem Dahiye bölgesi hem merkezde bir saldırı yok ama dediğimiz gibi 2 İHA'nın bölgede uçması hem de çok alçaktan uçması buradaki endişeleri arttırmış durumda. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu'yla şu an gözümüzü kaldırdık yukarıya doğru, havaya doğru ve o İHA'ları aslında biz seslerini, o motorun sesini duyuyoruz. Ama bir yandan da bulutların arasına girdiler. İşte bu tedirgin edici ses
bir kez daha duyulmaya başladı. Bu arada tekrar hattan düştüm. Arkadaşlarım bağlarsa çok sevinirim. Şunu da belirtelim. Şimdi bir yandan da bu 2 gündür aslında dedik yani Beyrut sessizdi. Herhangi bir İsrail'in saldırısı yoktu. Şöyle yorumlandı. İsrail'in İran'a yapacağı saldırı misillemenin aslında bir hazırlığı olarak görüldü. Bütün askeri kabiliyetini ve gücünü İran üzerinde aslında hazırlayacak ve İran'a yapacağı saldırı üzerine yoğunlaştığı aslında burada konuşuldu. Çünkü 2 günlük bu sessizlik sonucunda insanlar ve Arap medyası da bunu konuşmaya başladı. Acaba İsrail İran'a saldırı yapacak, bu yüzden mi şu an Beyrut'u tırnak içinde es geçti? Bu şekilde yorumlanırken şimdi bu sessizlik, 2 günlük sessizlik İHA'ların yeniden uçmasıyla bozuldu. Şu an tam da tepemizdeler. Tam da Beyrut'un merkezindeler. İstihbarat topluyorlar, veri topluyorlar. Elbasta mahallesi ki bu özellikle burası Şiilerin yaşamış olduğu bir mahalle ama Sünniler de yaşıyor. Hatta Türkler de yaşıyor burada. Zannediyorum Yasin Kamaloğlu şu an hemen kamerasına sarıldı ve kadrajını gökyüzüne doğru çevirdi. Gördün mü? Buluta girdi. Efendim buluta girdi. Peki tamam. Şu an çok yakında çünkü. Alçak irtifa uçuyor ama buluta girdi. O yüzden o İHA'yı tam olarak seçemedik, görüntüleyemedik. Şimdi işte İsrail'in hava saldırısı sonucu Elbasta mahallesi bu hale geldi ve son görüntüleri ekrana getiriyoruz Beyrut'un merkezinden. Merkez daha önce de hedef alınmıştı ama daha önce böylesine büyük bir saldırı merkezde yapılmamıştı. Dolayısıyla 10 Ekim Perşembe akşamı İsrail'in yapmış olduğu hava saldırısında işte merkezde Elbasta mahallesi bu hale geldi. Şu an birçok binanın küle döndüğünü görüyorsunuz. Araçların yine kullanılamaz hale geldiğini, enkaz altından çıkartılan araçlar, burada 22 kişi hayatını kaybetti. Hem Elbasta hem Nuveyri mahallesindeki bu 2 saldırıda, ikisi de eş zamanlı olmuştu Perşembe akşamı. 22 kişi hayatını kaybetmiş, 117 kişi yaralanmıştı. Şu an mahalledeki bu saldırı noktasında, saldırının gerçekleştiği sokakta birçok ev ve binanın ne hale geldiğini Yasin Kamaloğlu görüntülüyor. Enkaz daha kaldırılmadı. Enkaz hala duruyor. Şu an bu binaların tabii yıkılacağı bir yandan söyleniyor ama ne zaman harekete geçilecek? Buradaki enkaz ne zaman kaldırılacak? Şu an bu sokakta neredeyse 10 bina işte bu halde kullanılamaz vaziyette. İnsanlar geçtiğimiz günlerde yanmış da olsa birkaç parça eşyasını çıkardılar ve buralardan ayrıldılar. Sokakta insanlar tabii endişe içindeler. Çok büyük bir saldırı olduğu için bu saldırının yeniden devam edebileceği kaygısını yaşıyorlar. İşte son durum bu şekilde. Yasin Kamaloğlu'nun canlı görüntüleriyle ekrana taşıdık. İsrail İran'ı mı vuracak? İran'a bir misilleme yapacak? Onun hazırlığı içinde mi? 2 gündür bu yüzden mi başkent Beyrut'ta herhangi bir saldırı planı yapmadı? Yoksa Hizbullah'ın dün akşam yapmış olduğu saldırıya bir karşılık mı verecek bu akşam? Başkent Beyrut'ta veya Dahiye bölgesinde yeniden mi bombardıman başlayacak? Henüz büyük bir bilinmez var ama şunu biliyoruz. Özellikle Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ve Hizbullah arasında çatışmalar devam ediyor. Ve bugün de aslında İsrail tarafı İsrailli gazetecileri Lübnan'ın güneyine aldığı ve ele geçirilen noktaları gösterdiler. İşte Hizbullah'a ait noktaların, depoların, silahların sergilendiğini ve orada bir basın turu yaptılar. Bunu belirtelim. Evet, Hizbullah hedeflerini vuruyor İsrail. Evet, Hizbullah'ın önemli isimlerini aslında etkisiz hale getiriyor, öldürüyor ama bir yandan çok büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Çünkü bütün o yerleşim alanları hedef gözetmeksizin vuruluyor ve Lübnan'ın güneyinde çok sayıda ev yoruldu. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Sadece Lübnan'ın güneyi değil,
kuzeyde de aynı zamanda Beka bölgesinde de İsrail'in saldırıları devam ediyor. Evet, 2 gündür başkent Beyrut sessizdi dedik ama sessizlik İHA'ların tekrar uçuşuyla bozuldu. Şu an Beyrut semalarında merkezde alçak irtifa uçuyorlar ve keşif gözlem uçuşu yapıyorlar. Bu gece ne olur? İsrail Beyrut'a saldırır mı? Bilmiyoruz ama endişeli bekleyiş devam ediyor diyelim. Sözü size bırakalım Beyrut'tan.